Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Haftalardır karşınıza CNN Türk ekranlarında çıkıyorum ve Sabancı Vakfı ile beraber Türkiye'nin dört bir tarafında, Anadolu'nun dört bir tarafında iyi insanların hikayelerini hazırlamaya çalışıyorum. Ve bugün de Fark Yaratanlar'da gerçekten çok farklı bir hikaye var. Kamil Çetin Oraler aslında üzerine hiç vazife değilken yaşlılara odaklanmış. Kendisi yaşlı olmasa da yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımızın rahat etmesi için çalışmalarda bulunmuş. İlk başlarda bunu emekli öğretmenlere yoğunlaşarak yapmış. Ardından KASEV'i kurmuş. Bilmem KASEV adını hiç duydunuz mu? Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı. Bu vakıf tek başına ayakta durmaya direniyor. Direniyor derken gerçekten kelimenin gerçek anlamıyla direniyor. Bir yandan direniyor, bir yandan da hayata tutunmaya çalışanların dirençlerini daha da dik tutmaya çalışıyor. Yaşlar için çalışıyor. Üstelik bugüne kadar şu anda halen 200'ün üzerinde yaşlıya ev sahipliği yapıyor. Gerçekten biz Kamil Çetin Oraler'in hikayesini hazırlarken, öyküsünü hazırlarken çok etkilendik. Çünkü hepimiz yaşlanacağız. Hepiniz yaşlanacaksınız. Ve bazen yaşlandığı zaman insan diğerleri kadar şanslı olmayabiliyor. İşte Kamil Çetin Oraler o şanslı olmayan insanlar için bakın nasıl çalışıyor. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. İnsan yaşamı bir merdiven gibi. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bilinmeyen bir merdiven. Bu hayat merdivenlerini ağır ağır çıkarken, son basamaklarına yaklaşırken insanın hem sevgiye hem de ilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyacı oluyor. Ve insan aradığı sevgiyi her zaman ne yazık ki bulamıyor. Her geçen gün küreselleştikçe ısınan dünyamızın bir diğer gerçeği de her geçen yıl yaşlanması. Son verilere göre Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde nüfusun içindeki yaşlı nüfus oranı %25'lere yaklaşmış durumda. 2010 başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de nüfusun %7'si 65 yaş üzeri insanlardan oluşuyor. Her ne kadar Avrupa'ya göre daha az yaşlı bir nüfusa sahip gözüksek de yaşlılarımız için çok iyi olanaklar sunduğumuzu söylemek kolay değil. Ama yine de bu alandaki fark yaratan çabalar hala çok umut verici. Kamil Çetin Oraler bir bakteriyoloji uzmanı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağlık merkezlerinde ve birçok devlet hastanesinde 45 yıl hizmet eden Kamil Çetin Oraler 25 sene önce emekli oldu. Ama o köşesine çekilip hayattan emekli olmayanlardan. Görev için birçok kez yurt dışına çıkan Kamil Çetin Oraler, yaşlılık hizmetlerinin birçok ülkede üst seviyede olduğunu görünce neden bizim ülkemizde böyle bir kurum yok diyerek hayal kurmaya başlamış.
Efendim ben 45 yıl devlete hizmet verdim. Bakteriyoloji uzmanıyım, mikrobiyoloji uzmanıyım. Ve son 35 senemi Milli Eğitim Sağlık Merkezlerinde geçirdim. Oralarda hizmet ettim. Öğretmenlerimize, emekli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize. Kadıköy'de sağlık merkezinde çalışırken o kurumu ayakta tutmak için bir KASEV Vakfı, Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı kurmamız gerekti. Fakat neticede bu çalışmaları sürdürürken biz kendimizi birdenbire yaşlılık hizmetlerinin içinde bulduk. Neden? Çünkü öğretmenlerimize, emekli öğretmenlerimize, yaşlılarımıza Kadıköy'de iyi bir sağlık hizmeti verirken onlar bundan fazlasını istediler bizden. Ben daha evvel mesleki eğitim bakımından Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da da bulunmuştum. Orada da tesadüf yaşlılık kurumlarını görmüştük. Ve onlardan mülhem ülkemizde de güzel şeyler yapılabileceğine inandım. Hatta bir takım dokümanlar toplamıştım. Neticede birdenbire biz KASEV Vakfı'nı kurduk. Ben onun öncü kurucusu oldum. Ve bu KASEV Vakfı'nın senedine emekli öğretmenlerimiz başta olmak üzere ülkemiz yaşlılarına hizmet vermek amacıyla huzurevi yapma gayelerini de koyduk. Kamil Çetin Oraler ilk olarak 1986 yılında Kadıköy Sağlık ve Eğitim Merkezi Vakfı'nı kurdu. Kar amacı gütmeyen bu kurum önceden sadece öğretmenlere hizmet veren bir sağlık kuruluşuyken sonradan öğretmen olsun olmasın tedavi görmek isteyen herkese kapılarını açtı. Vakfın asıl projesi ise yaşlı öğretmenler için huzurevi açmaktı. Kamil Çetin Oraler kapı kapı dolaştı ve aradığı desteği iş adamı Kadir Aslan buldu. 1991 yılında temeli atılan huzurevi projesi rahmetli iş adamı Kadir Has'ın da yardımlarıyla 1996 yılında faaliyete geçti. İlk başta sadece emekli öğretmenlerden oluşan huzurevi, daha sonra diğer meslek gruplarından insanlar için de adeta bir hayat kaynağı oldu. Kimisi tek başına kalmış, eşi vefat etmiş, kimisi kimseye rahatsızlık vermek istememiş, kimisinin evladı hayatını kaybetmiş. Kaderleri bir noktada, bir şekilde kesişmiş insanlar işte bu merkezde buluştular. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Atatürk'le fotoğraflarını duvarlara süslü çerçevelere asanlardan tutun da bu yaşta hala okuma yazmayı bırakmayanlara kadar 200'e yakın insanın bir arada yaşadığı bir ikinci bahar yuvası burası. Oğlum oldu, gülüm oldu. Dünyalar benim oldu. Evlendi, elin oldu. Ayrıldık, komşum oldu. Bu huzurevinde yaşayan insanlar sessiz bir ortam, sakin bir yaşam, hayat onlar için yeni başlamış gibi. Her gün için bir aktivite var. Kimi her gün okuması zor olan insanlara okuma yazma öğretiyor, kimi hanımlar da elinden geldiğince el emeği ürün yapıyorlar. Sonra bu yaptıkları ürünleri kermesler düzenleyip satışa çıkartıyorlar. Buradan elde edilen gelir de huzurevinin devamlılığı için ek gelir kaynağı oluyor. KASEV'e bağlı bu huzurevinde kalan emekli öğretmenler ve diğer emekliler çok cüzi miktarda bir katkıda bulunuyorlar. Fakat huzurevinin asıl giderleri Kamil Çetin Oraler tarafından karşılanıyor. Ama tabii ki cebinden değil. Oraler vakfın devam etmesi ve yaşlıların daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bağışlar topluyor. Huzurevinde kalanları da içine dahil ettiği organizasyonlarla vakfı ayakta tutmaya çalışıyor. Evde bir bakıcıyla kalacağım ama burayı duymuştum. Ben dedim KASEV'e gitmek istiyorum. 5 sene önce buraya geldim ve son derece mutlu oldum KASEV'de yaşamaktan. Kadıköy Kız Meslek Lisesi'nden emekli olmuş bir öğretmen. Ve emekli olur olmaz KASEV'e intibak ettim. Çünkü KASEV'in
çok netini duydum. Ve bu binada yapılıyordu daha o zamanlar. Ve o zamandan beri kasebe devamlı nereden yardım bulurum da faydam olur diye çalışıyordum. Otomatikman buraya gelince bu işi ve burada bir atölye kurdum. Doğrudan doğruya. Ve 10 senedir kasebe gelir sağlıyorum. Yani en az gelirimiz 1 milyar. Yani onun üstü de oluyor. Oluyor, kermesler yapıyoruz. Sonra her an açık kermesiz biz. Gelen misafirlerimiz de alışveriş yapıyor. Bunlarla birleştirsek kasebe bir gelir sağlıyorum. Çünkü kasebi çok seviyorum. Kendi çocuğum gibi seviyorum. Nasıl bir insan çocuğunun en iyi şartlarda yaşamasını ister? İşte kasebi de ben böyle yaşatmak istiyorum. Yani elimden geldiği kadar. Benim uğraşı olarak da çok sevdiğim bir uğraşım. Yaptığım işleri süsleyerek. Burada da bunu imkan bulduğum için atölyede çalışıyorum. Hazırlıyorum, çiziyorum, aplike yapıyorum. Çantalar, işte örtüler, önlükler vesaire bunları değerlendiriyoruz. Vakfımız adına satış yapıyoruz. Bu satışlardan gelen gelir de vakfa kalıyor. Bu arada da ben çok sevdiğim bir şeyle meşgul olmuş oluyorum. Tabii o da bir dayanak oluyor. Burası aklınıza gelen huzurevi kelimesindeki soğukluğun çok ötesinde bir yaşam alanı. Yaş ortalaması 90'ın üzerindeki insanlardan oluşan bu dinlenme evinde otel konforunda bir hayat sunulmuş kalanlara. Dış mimarisinden bahçesine, kütüphanesinden odalarına kadar her alanda, her anında farklı bir emeğin izini bulabilirsiniz. Kasep öyle bir yer ki sanki 5 yıldızlı otel gibi. Bütün odalar birer kişilik, banyosu içinde, sıcak su devamlı var. Odalarımız temizleniyor, çamaşırımız yıkanıp ütülenip geliyor. Yemeklerimiz hazır. Her şey çok güzel, burada çok rahatız. Bana bazen soruyorlar, burada mutlu musunuz diye. Cevabım onlara 8,5 senedir burada olduğumu söylemek oluyor. Herhalde sıkılsam giderdim şimdiye kadar. Burada yaşayan insanlar hayata yeni başlamış gibiler. Bu merkezi ilk kez gören biri buranın bir yaşlı dinlenme merkezi olduğuna inanamıyor. Bu merkezdeki insanların hepsinin yaş ortalaması 90 civarında olsa da enerjileri 20'lik gençleri aratmıyor. Kimi zaman uzaklara dalıp gitseler de yaşadıkları gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçse de onlar bugün hayata sımsıkı sarılmış durumdalar. Yüzlerinden tebessüm neredeyse hiç kaybolmuyor. Bazen aralarında oyunlar oynuyorlar. Bazen de hep birlikte toplanıp eski dostlarını hatırlamaya çalışıyorlar. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. La 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 Emin olun ki buradaki seçkin toplumun içinde girdim. En kısa zamanda intibak ettim. Ve öyle bir hale geldim ki hanımın sağlığındaki huzur ve mutluluğumu burada buldum. Ve çok rahatım. Çünkü evim, odam rahat. Her şeyimiz mükemmel.
Bakım güzel. Daha neyi bekleyebilirdim? Bu bakımdan buraya iyice alıştım. Kardeş yani hanımları ben bütün abla diye hitap ederim. Onlarla sevgi ve saygılarımız birbirini tutuyor. Çok mutluyum, çok iyiyim. Eğer benim kulağımdan tutup da atsalar, şuna emin olun ki bu kapıdan atsalar öteki kapıdan gene girerim. Yani bu kadar huzur ve mutluluk içindeyim. Ben de yaşamımı burada sürdürüyorum. Neyim varsın da Kasev Vakfı'na bağışladım. Ve burada bu büyüklerimle, ki onların en küçüğüyüm, ben 72 yaşındayım. Yaş ortalaması 94'ten bahsediyorum. Benim burada kimya öğretmenim var, 100 yaşında. Dolayısıyla yaşlı insanlara, yaştaşlarıma, benden büyük olanlarına güzel şeyler vermek, onlara gönüllü olarak yardımcı olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak için onlara destek olmak beni mutlu ediyor. Herkesin hayatta bir mutluluk amacı vardır. Birisi çok güzel bir arabası olsun, mutlu olayım ister. Ben başımı yastığa koyduğum zaman burada başkaları için güzel şeyler yapma inancımı, gayretimi, azmimi yenileyerek yatıyorum. Sabahleyin yeniden büyük bir gayretle, azimle uyanıyorum. Bu insanlar ve onların yakınları Kasev'e güvenmişler, burada yaşıyorlar. Dolayısıyla bütün mütevellilerimiz, yönetimimiz, diğer dostlarımız, Kasev'in 750'ye yakında gönüllüsü var. Hepsinin ortak noktası bu güzel insanlara hayatlarının bir döneminde Türkiye'ye vermiş, bu ülkede çalışmış ama bugün yaşlanmış, ekonomik sıkıntıya düşmüş, yalnız kalmış, tek başına yaşamla mücadele edememenin sıkıntısını gidermek için Kasev'e gelen bu insanlara hizmet etmek, gönüllü hizmet etmek, Allah rızası için hizmet etmek benim ibadetim gibi oldu. Gerçekten Allah da bize yardım ediyor. Gerçekten samimiyetle biliyor ki herkes Kasev Vakfı şeffaf, denetlenebilir, güvenilen, verdiği her kuruşun, her malzemenin yerine gittiğini, orada kullanıldığını ve yaşlılar için sarf edildiğini herkes biliyor. Kamil Çetin Oraler küçük bir projeden yola çıktı. Dinlenme evini kurabilmek için deyim yerindeyse kapı kapı dolaştı. Ama yılmadı. Ömürlerinin sonuna yaklaşmış insanları bir nebze mutlu etmek için gece gündüz demeden çalıştı. Ve onların hayatında nesiller boyu anlatacakları kocaman bir fark yarattı. Kamil Çetin Oraler hiçbir şey yapmayabilirdi. Köşesine çekilip oturabilirdi. Ama gördüğünüz gibi bir gün işin içinde yaşlılık da var dedi. Yaşlandığı zaman insanların yalnız kalabileceğinden endişe duydu. Duymakla kalmadı, onların hayatına katkıda bulundu. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar'da daha nice Kemal Beyleri anlatacağız sizlere. Kısa bir aradan sonra ise bu programa nasıl katılacağınızı bir kez daha hatırlatacağım ve programı bitireceğim. Sevgili seyirciler, bir Fark Yaratanların sonuna daha geldik. Eğer programımıza katılmak istiyorsanız, bir fark yaratansanız ya da bir fark yaratan olduğuna inanıyorsanız, Türkiye'nin isimsiz kahramanlardan birini tanıyorsanız, lütfen bizim internet adresimize girin ve formu doldurun. www.farkyaratanlar.org ya da lütfen bizi arayın. 0212 249 23 14 nolu telefonumuzda her zaman arkadaşlarımız size cevap verecektir. Yeni bir Fark Yaratanlar'da buluşuncaya kadar The Seed Salon'dan, Sabancı Müzesi'nden ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu.
Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi